Bence gayet güzel oldu.
Mumu yapmaya başlayalım mı? Büyükle mi yapalım? Bu arada bunları yaparken çekmeyi unuttum. Şunu şömineyi duvara sabitlemek için, bunu da üstündeki parçayı şömineye sabitlemek için yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle bu duvara sabitlenecek. Üstündeki parça da buna sabitlenecek. Televizyon asarken kaydetmeye gerek duymadım. Sıradan bir montaj. Ama şu içini biraz daralttım. İlk başta planda 60 santim çizmiştim genişliğini buranın. Sonra gözüme küçük geldi. 70'e çıkardım. Kenarlardan 5'er santim arttırmıştım. Ama bu sefer de fazla büyük geldi. Kaplamasını yaparken üstten de biraz daraltacağım. Şu anda böyle görünüyor. Evet, internetten sipariş ettiğim bu alev efektli ampuller geldi. Bakalım, deneyeceğim şimdi. Bir de bunları bağlamak için şöyle bir şey yaptım. 2 duyulu seri bağladım bunları. Bir tane anahtar yaptım. Bu anahtarı şu sol tarafına monte edeceğim. Fişini hiç çıkarmayacağım. Anahtardan açıp kapatacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, üstünde şöyle olduğundan olacak. Gayet iyi bence.
Bu straforlarda geldi sipariş ettiğimiz. Bunları internette her yerde bulabilirsiniz. Şöyle birbirinden birleşince nasıl göründüğünü göstereyim. Şimdi bunları buraya kaplayacağız önce. Bakalım. Güzel olursa bu televizyonun arkasına da yapacağım. Şimdilik yapmıyorum ama.
Evet, yapmaya karar verdim. Onu görüyorum. Sökülmeden tepiklene içini kaldırılmış. Üzücüydü onu çıkartmak. Her yere dağıldı, kirlendik.
Şimdi bu köşeyi böyle 45'er derece oyup üst üste oturursam denk gelir diye düşündüm ama şu tuğla araları boşluk kaldı. Bazı yerleri şöyle güzel olabilirmiş. Ama tam istediğim gibi de olmadı. O yüzden şimdi buna bir şey düşüneceğim bakalım. Belki bu köşeleri alıp birazcık daha derin yapıp tam köşeyi boş bırakıp buraya kare şeklinde ahşap görünümlü bir şey yapabilirim. Çerçeve gibi olur o zaman. Ya da bilmiyorum, arasına bir şey atabilirim. Şöyle göstereyim nasıl olduğunu.
Evet. Şu geniş açıdan alayım şeyi. Şöyle normal açıyla göstereyim. Böyle oldu. Bunu içine yapacağız.
Normal açıyla göstereyim. Böyle bir şey oldu. Sanki böyle is varmış gibi olsun diye. İçine yapacağımız için islenmiş gibi olsun diye siyahlı grili böyle efekt yaptım. Şu an böyle bu montajı yaparken yine kaydetmeyi unuttum ama zaten basit burası. Az önce boyadığımız straforları yerleştirdim içine. Şöyle tavanını da yaptım. Bu ışık için de şuradan küçük bir delik yaptım. Üstüne odunlar gelince çok belli olmaz diye düşünüyorum. Tahtasını da yaptık üstüne. Şöyle açıp göstereyim. Şöyle kablo köşeye gidiyor buradan. Bunu da yapıştırdım, şöyle kağıtla destekledim. Silikonla yapıştırdım çünkü. Böyle gizli anahtar gibi olacak. Şimdilik böyle. Şu kenarlarını şimdi boyayacağım. Şuralara. Şimdi odunları yapmıştım az önce. Dur bakayım, flaşı açabilecek miyim? Şöyle sprey boyayla da yanmış efekti verdim sanki. Şöyle üstünü kapattım. Yaparken şu geldi aklıma. Şu tellerden vardı. Bu mandalla not tutturulan. Ölçtüm, tam şöyle yaparsam, kenarlarını kesersem önüne kafes gibi olacak. O yüzden şimdi bunu kesip monte edeceğim önüne. Evet, monte ettim. Bence gayet güzel oldu. Şöyle biraz uzaktan da göstereyim.
Evet, şimdi oldu. Sonunda bitti. Bütün süreci izlediniz. Aslında hiç zor değil yapılışı. Sadece biraz vakit alıyor. Ben tabii bir kere de yapamadığım için günde bir saat yapa yapa bir haftada bitirdim. Şöyle kenarını da göstereyim. Bu açıkta kalan yerlere 2'ye 2 ya da 2'ye 3 çıta kestirip çıta yapıştıracağım boydan boya. Ahşap muhtemelen şu üstünü yaptığım renge boyarım onu da. Ya da böyle de kalabilir. Şu an çok rahatsız etmedi aslında. Böyle neredeyse gerçek bir şömine gibi oldu.
Şöyle geniş açıya alayım. Hı. Bence gayet güzel oldu.